Merhaba sevgili dostlar. Bugün yine bir teknolojik içerikle sizlerle birlikteyiz. Evinizde SSD hard diskinizi nasıl yapabileceğinizi sizlere göstermek istiyorum. Ancak başlamadan evvel kanalımıza eğer hala abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi, bildirim zillerinizi açmayı ve fikirlerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. O zaman başlayalım. Evet, hemen şu bilgisayarımı biraz kenara alayım, şöyle kenara koyayım. Böyle de kapatayım. Evet, şimdi sevgili dostlar, bunun için bir tane hard disk kutusu, SSD hard disk kutusu almamız gerekiyor. Ben bunun için Codemax'ın bir ürününü kullanıyorum. Bu kesinlikle reklam amaçlı değil. Kendi paramla satın aldığım şeyler. M2 NVMe en hızlı olan Type-C 3.1 ile bağlanıyor. Böyle bir ürün. Sizler farklı bir ürün deneyebilirsiniz. Fark etmiyor. Önemli olan bir hard disk kutusu olması. Bunu şimdi kenara alayım şöyle. Şuradan çıkartalım. Şöyle kenara alayım şunu. Evet, bakın alüminyum kasa olduğu için sağlam bir ürün. Onun için almıştım. İçerisinde de şöyle bir SSD'yi yerleştirme aksanı bulunuyor. Evet, içerisinde bir tane de tornavida var. Onu da hemen şuraya alalım. Kapağı var. Bunları kenara alalım. Şu şekilde. Buna şu an şöyle bir kablomuz var. Onu kenara alalım. Kullanma kılavuzu var. Ve vidalar var. Ve bir de termal şerit var. Termal şeridi de bırakalım şuraya. Evet, termal şeridimizi koyduk. Şunu da koyalım. Bu da burada kalsın. Şimdi şunları kenara alalım. Şu vidaları da şöyle koyalım. Şurada kalsın. Bunları kenara alalım. Evet, bir de yeni nesil SSD aldım sevgili dostlar. M2 NVMe. Şimdi bu M2 SSD hard disk yeni nesil. Western Digital'den aldım. Sizler de herhangi bir marka alabilirsiniz. Önemli değil. Bunu da hemen belirteyim. Bunda da kesinlikle bir reklam söz konusu değil. Bu da yine tamamen kendi paramla aldığım şeyler sevgili dostlar. Bunu da hemen şöyle çıkartalım. Onu da hemen size göstereyim. Bakın buna şeye dikkat etmeniz lazım. Bu M2'de sevgili dostlar tek tırnak oluyor. M ve K olanda ise çift tırnak oluyor. Buna dikkat edin. Bu M2 sadece. Evet, 1 TB'lık. Onu da hemen kenara koyuyorum. Hemen başlayalım o zaman. Şu şekilde bunu alıyoruz. Yani mümkünse bir plastik eldiven takabilirsiniz sevgili dostlar. Bunu şu şekilde yuvasına yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra şu şekilde bunu sabitleyeceğiz. Bunun için vidalarımızı kullanalım. Şimdi kenarı için özel bir vida var. Şu şekilde vidanın diğer tarafını kullanabilmemiz açısından. Şimdi hemen şu şekilde evet, ürünle birlikte gelen tornavida da bunun için tasarlanmış.
buradan. Evet, bakın şu şekilde sabitledik bunu. Bu artık tamam. Bunu yaptıktan sonra şimdi termal şeyi kullanmamız lazım. Termal şeridi kullanacağız bunun için. Ama burada şimdi şu şekilde kullanmamız lazım bunu. Şu şekilde. Buradan soyuyoruz. Soyduk sevgili dostlar. Bu şekilde üstüne koyduk. Daha sonra buradan bakın şurada yuvaları var. Buradaki yuvalarını tek getireceğiz buraya. Ve arka taraftan küçük vidalarla sabitleyeceğiz bunları. Evet. Bakın şurada siyah vidalarla pardon, bu siyah değil de bunları sevgili dostlar siyah vida değil de şu beyaz vidalarla yapacağız bunu. Şuradan. Evet. Beyaz vidalar, siyah vidalar başka bir şey için. Onu da göstereceğim size. Dalgınlığıma geldi. Bakın çıkmıyor. Evet, şimdi çıktı. Şimdi hemen tekrardan bunu da alıp sabitleyelim hemen. Evet, bu şekilde sabitlendi. Şimdi yuvasına yerleştireceğiz bunu. Şu şekilde. Bakın şurada vidalama tırnakları gözüküyor. Bunu hemen şu şekilde içerisine şu şekilde yerleştirdik ve bakın daha sonrasında şuradan bu kapağımızı yerleştireceğiz. Evet. Şimdi bakın siyah vidaları şimdi kullanacağız. Evet, bakın bu şekilde bitirmiş olduk montajını. Şimdi şunları kenara alalım ve bilgisayara takabiliriz artık. Bakın Type-C'den Type-C'ye bağlantı şekli. Bunu Type-C'nin yanında bir dönüştürücü kullanaraktan USB 3 veya USB 2 de kullanabilirsiniz sevgili dostlar. Evet.
Hemen şu vidaları da kenara alayım. Yedek vidalar kaybolmasın. Daha sonra ihtiyaç duyabiliriz belki. Evet. Bilgisayarımızı artık alabiliriz. Hemen bilgisayarımıza takıp deneyelim. Type-C bağlantısını sağlıyorum. Evet, bakın burada bağlandı. Şuradan hemen göstereyim, bakın. Hemen buradan bilgisayarıma bakalım. Gözüküyor mu diye. Evet, ama bakın bilgisayarımda gözükmüyor. Bunu da şöyle yapacağız sevgili dostlar. Hemen paniğe kapılmayın. Şimdi bunu şu şekilde halledeceğiz. Bilgisayarıma gelip üzerine sağ tıklatıyoruz. Yönet diyoruz. Bakın yeni bir menü açılacak. Burada bilgisayar yönetim menüsü. Buradan açtıktan sonra yönetime tıkladık. Daha sonrasında disk yönetimine tıklatıyoruz bir kez. Evet, bakın. Mantıksal disk yöneticisine erişebilmek için önce diski başlatmalısınız. Tamam dedik. Bakıyoruz, buradan hemen diskimizi bulmamız gerekiyor. Evet, bakın burada diskimiz burada. Bunu seçiyoruz. Buraya sağ tıklatıp yeni basit birim. Bakın yeni basit birimi tıklatıyoruz bir kez. Daha sonra diyoruz. Sonraki diyoruz. Sonrakine diyoruz. Sonraki biçimlendiriyoruz. Son diyoruz. Evet. Bakın. Şimdi artık diskimiz gözükecek. Hemen ona bakalım. Evet, bakın gördünüz mü sevgili dostlar? 930 GB disk alanımız oluştu. Hemen buraya örnek olsun diye şuradan bakalım kaç GB'mış özellikler. 20 GB'lık bir dosya var. Bunu hemen kopyala diyorum. Yapıştır. Evet, bakın 20 GB'ı bakalım ne kadar sürede hemen. Gördüğünüz üzere çok hızlı bir şekilde ilerliyor sevgili dostlar. Evet, bakın hızını da sizler de görebiliyorsunuz. Evet, saniyeler içerisinde gördüğünüz gibi sevgili dostlar diskimizi hemen verilerimizi diske kopyalamış oldu. Hemen tekrardan size göstereyim. Bakın şurada. Evet. Hemen tekrar göstereyim özelliklerine. Bakın 20 GB, hatta 21 GB da diyebiliriz buna. Evet sevgili dostlar, bu şekilde kendiniz de internet üzerinden kendi beğendiğiniz bir SSD hard disk alarak ve kutusunu alarak sizler de benim gibi birleştirerek seyahatlerinizde veya özel günlerinize ait çektiğiniz fotoğrafları, videoları veya önemli belgelerinizi bu şekilde yedekleyebilirsiniz ve harici olarak kullanabilirsiniz. Ekstradan harici hard diskler alıp hem daha fazla para verip hem performansı daha düşük. Bu yüzden bu şekilde benim gibi dışarıdan alıp kendiniz yapıp montajını yaparak kendi SSD hard diskini birleştirerek daha uygun, daha hızlı ve daha optimum verim elde edebilirsiniz bu şekilde. Evet sevgili dostlar, geldik bir programın daha sonuna. Bugünlük de bizden bu kadar.
Bir başka teknoloji içerikli programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.